O Mayıs öğleden sonra, saat 3 civarında, şehirden döndüm. Güzel hayattan tiksiniyordum. Eski ülkede 3 aydır kalmıştım. Ve bıkmıştım. Bir yıl önce bana böyle hissettiğimi biri söyleseydi, gülerlerdi. Ama gerçek buydu. Hava beni büyülemekten çoktan çıkmıştı. Sıradan İngilizlerin konuşmaları beni hasta ediyordu. Yeterince egzersiz yapamıyordum. Londra'nın eğlenceleri ise tıpkı güneşte bekletilmiş soda suyu gibi, sönük ve cansızdı. Richard Hanay, dedim kendi kendime. Yanlış bir hendeye girdin, dostum. Bir an önce çıksan iyi olur. Buluveo'da yıllarca kurduğum planları düşündüm, dudaklarımı ısırarak. Payımı almıştım, büyük değildi, ama yeterliydi. Kendimi eğlendirmenin her türlü yolunu bulacağımı düşünmüştüm. Babam beni 6 yaşındayken İskoçya'dan çıkarmıştı ve ben bir daha dönmemiştim. İngiltere benim için bir tür binbir gece masalıydı ve ona güveniyordum. Hayatımın geri kalanını orada geçirecektim. Ama başından beri hayal kırıklığına uğradım. Yaklaşık bir hafta içinde gezmekten sıkıldım. Bir aydan kısa sürede restoranlar, tiyatrolar, yarış etkinlikleri, hepsi anlamını yitirdi. Gerçek bir arkadaşım yoktu. Muhtemelen her şeyi bu açıklıyordu. Birçok kişi beni evlerine davet etti. Ama bana pek ilgi duymuyor gibilerdi. Güney Afrika hakkında bir iki soru atarlar, sonra kendi işlerine dönerlerdi. Emperyalist hanımlar, Yeni Zelanda'dan okul öğretmenleri, Vancouver'dan editörlerle çay içmeye davet edildim. Ve bu en kasvetli işti. İşte ben, 37 yaşında, sağlam ve sağlıklı, iyi vakit geçirecek kadar parası olan bir adam, bütün gün başımı esnetiyordum. Neredeyse her şeyi bırakıp çöle dönmeye karar vermiştim. Çünkü Birleşik Krallık'taki en sıkıcı adam bendim. O öğleden sonra brokerlarımla yatırımlar üzerine konuştum. Aklımı meşgul edecek bir şeye ihtiyacım vardı. Eve dönerken kulübüme uğradım. Burası kolonilerden gelenleri kabul eden bir çeşit meyhane gibiydi. Uzun bir içki içtim ve akşam gazetelerini karıştırdım. Gazeteler yakın doğu haberleriyle doluydu. Ve Yunan Başbakanı Karolaides hakkında bir makale vardı. O adamı çok beğeniyordum. Hesaplara göre o sıradaki tek büyük devlet adamıydı. Ve dürüst bir oyun oynuyordu, ki bu çoğu için söylenemezdi. Berlin ve Viyana'da ondan nefret ettiklerini öğrenmiştim. Ama orada kalacağı söyleniyordu. Bir gazetede şöyle yazıyordu: Avrupa ile kıyamet arasındaki tek engel. O bölgelerde iş bulabilir miyim diye merak ettim. Arnavutluk, insanın esneyişini önleyebilecek türden bir yerdi. Saat 6 civarında eve gittim. Giyindim, Cafe Royal'de yemek yedim ve müzikhaneye geçtim. Saçma bir gösteriydi. Kadınlar, maymun yüzlü adamlar. Uzun kalmadım. Gece güzeldi ve Portland Place yakınında kiraladığım daireye yürüdüm. Kalabalık hızla geçip gidiyordu yanımdan, meşgul, şakacı, hevesli. Ve ben onlara imreniyordum. Çünkü yapılacak bir şeyleri vardı. O dükkan kızları, o memurlar, o dandiller ve polisler, hepsinin hayata bir tutunacak yeri vardı. Bir dilenciye yarım taç verdim. Çünkü esnediğini gördüm. O da aynı acıyı çekiyordu. Oxford Circus'ta durdum ve bahar gökyüzüne baktım. Ve yemin ettim, eski ülkeye bir gün daha verecektim. Kendini kanıtlaması için, eğer hiçbir şey olmazsa, Cape'e giden ilk tekneye binecektim. Dairem, Langham Place'in arkasındaki yeni bir blokta, 1. kattaydı. Girişte bir hamal vardı, asansörlü ortak merdiven vardı. Ama ne restoran ne de benzeri bir şey. Her daire diğerlerinden tamamen ayrıydı. Hizmetçilerden nefret ettiğim için, bana her gün bakan bir adam tuttum. Sabah 8'den önce gelir, akşam 7'de ayrılırdı. Evde hiç yemek yemezdim zaten. O gece anahtarımı kapıya takmak üzereyken, dirsekimin yanında bir adam fark ettim. Onu yaklaşırken görmemiştim. Aniden belirmesi beni irkitti. Zayıf, kısa kahverengi sakallı, küçük ve parlak mavi gözlü bir adamdı. Tanıyordum onu. En üst kattaki dairelerden birinde oturuyordu. Merdivenlerde birkaç kez karşılaşmıştık. "Seninle konuşabilir miyim?" dedi. "İçeri girebilir miyim?" "Bir dakika." Sesini büyük bir çabayla sabitliyordu. Eli kolumu kavramıştı. Kapımı açtım ve onu içeri aldım. Eşiği geçer geçmez arka odama koştu. Mektup yazdığım, sigara içtiğim odaya. Hızla geri döndü. "Kapı kilitli mi?" diye sordu ateşli bir sesle. Ve kapıyı kendi eliyle kilitleyip zincirledi. "Çok üzgünüm," dedi alçak bir sesle. "Büyük bir küstahlık, ama sen anlayacak türden biri gibisin. Seni haftadır aklımda tutuyorum. İşler zorlaştığında hep seni düşündüm.
Söyle, sana iyi bir iş teklif etsem yapar mısın? Seni dinleyeceğim, dedim. Bu kadar söz verebilirim. Küçük dostumun bu gergin hali beni endişelendiriyordu. Yanındaki masada bir içecek tepsisi vardı. Kendine sert bir viski döktü, 3 yudumda içti ve bardağı bırakırken masaya çarptı. Affedersiniz, dedi. Bu gece biraz sarsıldım. Görüyorsunuz, efendim, şu anda ben ölüyorum. Bir koltuğa oturdum ve pipomu yaktım. Nasıl bir his, dedim. Neredeyse emindim bir deli ile muhatap olduğuma. Yorgun yüzünde zayıf bir gülümseme belirdi. Henüz kızgın değilim. Sizi uzun süredir izliyorum, efendim. Soğukkanlı biri olduğunuzu düşünüyorum. Dürüst bir adamsınız ve cesur bir hamleden korkmuyorsunuz. Size güvenmek istiyorum. Hiçbir adamın bu kadar yardıma ihtiyacı olmamıştır. Güvenebilir miyim sana? İpin nereye çektiğini söyle, dedim. Ona göre karar veririm. Kendini büyük bir çabaya hazırlamış gibiydi. Ve ardından, hayatımda duyduğum en garip anlatıya başladı. İlk başta kavrayamadım. Durup sormak zorunda kaldım. Ama özet şuydu. Kentucky'den bir Amerikalıydı. Üniversiteden sonra dünyayı gezmeye başlamıştı. Biraz yazmıştı, Chicago'da bir gazetede muhabirlik yapmıştı. Güneydoğu Avrupa'da 1-2 yıl geçirmişti. İyi bir dil bilimciydi, o bölgelerdeki toplumu yakından tanıyordu. Gazetelerde adını gördüğüm birçok ismi tanıdık bir şekilde anıyordu. Önce siyasetle oynamıştı, sonra kendini tutamamıştı. Onu keskin biri olarak okudum. Her şeyin köküne inmek isteyen, huzursuz bir adam. Ve bir noktada, istediğinden çok daha aşağıya inmişti. Bana anlattıklarını elimden geldiğince aktarıyorum. Oradaki hükümetlerin ve orduların arkasında büyük bir yeraltı hareketi sürüyordu. Çok tehlikeli insanlar tarafından tasarlanmıştı. Adam buna tesadüfen girmişti. Onu büyülemişti. Daha derine daldı ve sonunda yakalandı. Anladığı kadarıyla, içindekiler devrim yapan eğitimli anarşistlerdi. Ama yanlarında para için oynayan finansörler de vardı. Zeki bir insan, düşen bir piyasada büyük kar elde edebilirdi. Ve bu, Avrupa'yı sarsacak dersleri defterlerine uygun düşüyordu. Bana kafamı karıştıran tuhaf şeyler anlattı. Balkan Savaşı'nda yaşananlar, bir devletin aniden nasıl çöküverdiği, ittifakların neden kurulup bozulduğu, bazı adamların neden ortadan kaybolduğu ve savaşın fitilinin nereden ateşlendiği. Tüm komplonun amacı şuydu, Rusya ile Almanya'yı karşı karşıya getirmek. Nedenini sorduğumda, anarşistlerin bunun onlara büyük bir fırsat vereceğini düşündüğünü söyledi. Her şey bir eritme kazanına girecekti ve onlar yeni bir dünya çıkaracaktı enkazın içinden. Kapitalistler ise bu enkazı satın alarak servet kazanacaktı. Başkentin vicdanı ve vatanı olmaz, dedi. Ve şunu da ekledi, bu işin arkasında Yahudi vardı. Rusya'dan cehennemden daha çok nefret eden Yahudi. Merak ediyor musun, diye bağırdı. 300 yıldır zulme uğradılar. Bu, o pogromların dönüş maçı. Yahudi her yerde, ama onu bulmak için arka merdivenlerden çok aşağıya inmek zorundasın. Herhangi bir büyük Alman şirketini ele al, ilk muhatabın zarif, Eton ve Harrow İngilizcesiyle konuşan bir prens olur. Ama bu seni yanıltmasın. İşin içine biraz daha girersen, kaşları geriye çekilmiş, prognasyonlu bir Westfalyalı'yla karşılaşırsın. Asıl Alman iş adamı odur. Ama en büyük işlerde, en tepede, bir banyo sandalyesinde, çıngıraklı yılan gözleriyle seni bekleyen küçük, beyaz yüzlü bir Yahudi bulursun. Evet efendim, o adam şu anda dünyayı yönetiyor. Ve bıçağı Çar'ın boğazında. Çünkü büyükannesi öfkelenmişti, babası ise Volga kıyısında tek atlı bir arabada kırbaçlanmıştı. Yahudi Anarşist İttifakı'nın biraz abartılı göründüğünü söylemeden edemedim. Evet ve hayır, dedi adam. Bir noktaya kadar haklısın. Ama bu iş artık paradan büyük bir şeye dönüştü. Satın alınamayan bir şey, insanın içindeki eski, ilkel dövüş içgüdüsü. Eğer öldürüleceksen, savaşmak için bir bayrak ve vatan icat edersin. Hayatta kalırsan, o şeyi sevmeye başlarsın. O aptal asker şeytanları bir şey keşfetti. Ve bu, Berlin ile Viyana'da hazırlanan güzel planı bozdu. Ama arkadaşlarım son kartlarını henüz oynamadı. Ellerinde bir as var ve eğer bir ay daha hayatta kalabilirsem, onu oynayıp kazanabiliriz. Ama sen ölüyorsun, demiştin, dedim. Mors janua vita, diye gülümsedi. Ölüm, hayatın kapısıdır. Alıntıyı tanıdım. Bildiğim tüm Latinceden bahsediyordu. Buna geliyorum, ama önce sana çok şey anlatmam gerekiyor. Eğer gazete okuyorsanız, Konstantin Karolaits'in adını biliyorsunuzdur. Başımı salladım.
O öğleden sonra onun hakkında okumuştum zaten. İşte o adam, tüm planlarını mahveden tek kişi. O sıradaki tek büyük beyin ve üstelik dürüst biri. Bu yüzden son 12 aydır onu devirmeye çalıştılar. Öğrendim bunu, zor değildi. Ama nasıl yakalayacaklarını da öğrendim. Ve bu bilgi, ölümcüldü. Bu yüzden ben de ölmek zorundaydım. Bir içki daha içti. Ben de kendime bir şeyler karıştırdım. Çünkü artık gerçekten merak ediyordum. Onu kendi topraklarında yakalayamıyorlar. Çünkü orada, derisini yüzmeyi bilen Epirot muhafızları var. Ama 15 Haziran'da bu şehre geliyor. İngiliz Dışişleri Bakanlığı büyük bir uluslararası toplantı düzenliyor ve o tarihte en büyüğü yapılacak. Karolides ana konuk ve arkadaşlarım isterse, o, hayranlarına bir daha dönmeyecek. Zaten çok basit, dedim. Onu uyarırsın, evde kalır ve onların oyununu mu oynamış oluruz, diye keskin bir sesle karşılık verdi. Eğer gelmezse kazanırlar. Çünkü o, bu karmaşayı çözebilecek tek adamdır. Ve hükümet uyarılırsa gelmez. Çünkü 15 Haziran'daki bahsin ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Peki ya İngiliz hükümeti, dedim. Misafirlerinin öldürülmesine izin vermezler. Onlara işaret edersin, ekstra önlem alırlar. Hayır. Şehri sivil kıyafetli dedektiflerle doldursalar bile, polisi 2 katına çıkarsalar bile. Konstantin yine de mahkum bir adam olurdu. Arkadaşlarım bu oyunu şeker için oynamıyor. Büyük bir sahne istiyorlar. Tüm Avrupa'nın gözleri önünde. Bir Avusturyalı tarafından öldürülecek ve Viyana ile Berlin'in işbirliği yaptığını gösteren bolca kanıt olacak. Elbette hepsi kor gibi bir yalan olacak. Ama dava dünyaya yeterince karanlık görünecek. Söz etmiyorum boşuna, dostum. Bu komplo hakkında her detayı biliyorum. Borgia'lardan bu yana görülmüş en mükemmel kara strateji eseri olacak. Ama eğer belirli bir adam bu çarkların içinde yaşıyorsa, her şey değişir. O adam burada, Londra'da, 15 Haziran'da hayatta olmalı. Ve o adam, senin hizmetkarın olacak. Franklin P. Scudder. Küçük adama ısınmaya başlamıştım. Çenesi fare tuzağı gibi kapanıyordu. Gözlerinde savaş ateşi vardı. Eğer bana bir masal anlatıyorsa, buna layık bir şekilde anlatıyordu. Bu hikayeyi nereden öğrendin, dedim. İlk ipucunu Tirol'deki bir handa aldım. Açınse kenarında. Bu beni etkiledi, sordum ve araştırdım. Diğer ipuçlarını Budapeşte'deki bir kürk dükkanında, Viyana'daki bir yabancılar kulübünde ve Leipzig'de küçük bir kitapçıda topladım. Ragnitz-Strasse'deydi o kitapçı. 10 gün önce Paris'te her şeyi bir araya getirdim. Şimdi detayları söyleyemem. Çünkü bu uzun bir hikaye. Ama kendimden tamamen emin olduğumda, kaybolmayı iş edindim. Ve bu şehre garip bir güzergahla ulaştım. Paris'ten şık bir Fransız Amerikalı olarak ayrıldım. Hamburg'dan Yahudi bir elmas tüccarı olarak yola çıktım. Norveç'te Ibsen'in İngilizce öğrencisiydi. Bergen'den ayrıldıktan sonra ise sinema adamına döndüm. Kayak filmleri için malzeme toplayan biri. Buraya Leith'ten geldim. Cebimde bir sürü odun hamuru önerisi vardı. Londra gazetelerine sunmak için. Dün sabaha kadar her şey iyiydi. İzimi biraz bulanıklaştırdığımı düşünüyordum. Sonra, bu nokta onu sarstı. Biraz daha viski yuttu. Sonra, bu bloğun dışında sokakta bir adam gördüm. Bütün gün odamda kalır, sadece karanlık çöktükten sonra dışarı çıkardım. Penceremden onu izledim ve tanıdığımı sandım. İçeri girdi. Hamiyer ile konuştu. Dün gece yürüyüşten döndüğümde, posta kutumda bir kart buldum. Tanrı'nın yeryüzünde en son tanımak istediğim adamın adını taşıyan bir kart. Sanırım yoldaşımın gözlerindeki o ifade, o çıplak, yalın korku, dürüstlüğüne olan inancımı tamamladı. Sesim biraz sertleşti. Sonra ne yaptın? Turşu ringa balığı gibi tuzağa düştüğümü anladım. Çıkışın tek bir yolu vardı. Ölmek zorundaydım. Beni takip edenler öldüğümü sanırsa, yeniden uyuyacaklardı. Bunu nasıl başardın? Bana hizmet eden adama çok kötü hissettiğimi söyledim. Kendimi ölüm gibi göstermek için biraz uğraştım. Bu zor değildi. Kılık değiştirme konusunda biraz yetkim var. Sonra bir ceset buldum. Londra'da eğer nereye gideceğini bilirsen, her zaman bir ceset temin edebilirsin. Onu 4 tekerlekli bir arabanın üstüne sandıkla geri getirdim. Yukarı taşınmam için yardım istedim. Görüyorsunuz, kanıt toplamak için biraz zamana ihtiyacım vardı. Yatmaya gittim. Adamıma uyku ilacı verdirdim, sonra onu gönderdim. Doktor istemek istedi. Ama az küfredip reddettim. Yalnız kaldığımda, cesedi ben olmak üzere hazırladım. Benim boyumdaydı.
Aşırı alkolden ölmüş görünsün diye yanına içkiler koydum. Zayıf nokta çeneydi. O yüzden tabancayla vurdum. Birinin çekim sesi duyduğuna yemin edebileceği biri çıkacaktır. Ama yanımda komşu yoktu ve riski alabileceğimi düşündüm. Cesedi pijamalarıma giydirdim. Üstüne tabanca bıraktım. Etrafa da güzel bir dağınıklık yarattım. Sonra acil durumlar için hazırladığım kıyafetlere büründüm. Tıraş olmaya cesaret edemedim, iz bırakma korkusuyla. Sokağa çıkmayı da deneyemezdim. Bütün gün seni aklımda tutmuştum. Yapılacak tek şey, sana gelmekti. Eve girdiğini penceremden izledim. Sonra merdivenden aşağı indim. İşte efendim, sanırım artık bu işi benim kadar biliyorsunuz. Baykuş gibi gözlerini kırpıştırıyor, sinirle çırpınıyordu. Ama çaresizce kararlıydı. O ana gelindiğinde, benimle düz konuştuğuna oldukça ikna olmuştum. Anlattıkları çılgın bir hikayeydi. Ama zamanımda, gerçek olduğu anlaşılan pek çok dik hikaye duymuştum. Ve ben hikayeden çok, adamı yargılıyordum. Eğer bana tuzak kurmak isteseydi, çok daha basit bir yem atardı. Anahtarını ver, dedim. Bir bakayım, cesede. Dikkatli olmam için kusura bakma. Ama biraz kontrol etmem gerekiyor. Başını hüzünle salladı. Bunu isteyeceğini biliyordum. Ama elimde değil. Tuvalet masasında, zincirimde. Şüphe yaratacak hiçbir iz bırakamıyordum. Seni takip edenler oldukça keskin insanlar. Beni bu gece güvende tutman gerekecek. Yarın kanıtını alırsın. Ceset işi tamam artık. 1-2 saniye düşündüm. Peki, sana bu gece güveneceğim. Seni bu odaya kilitleyeceğim ve anahtarı saklayacağım. Sadece şunu söyleyeyim, Bay Scudder. Dürüst birisin, ama değilsen, seni uyarıyorum. Silahlı bir ustayım. Tabii, dedi. Ve biraz hızlıca ayağa kalktı. Adınızı söyleme ayrıcalığından yoksun kaldım, efendim. Ama şunu söyleyeyim, sen beyaz bir adamsın. Bir tıraş bıçağı ödünç verseydin minnettar kalırdım. Onu yatak odasına götürdüm ve serbest bıraktım. Yarım saat sonra, neredeyse tanımadığım biri çıktı karşıma. Sadece o huylu, açgözlü gözler aynıydı. Tıraş olmuştu. Saçları ortadan ayrılmıştı. Kaşlarını ağartmıştı. Durumu, sanki yıllarca eğitilmiş gibi düzgündü. Kahverengi tenine rağmen, Hindistan'da uzun süre kalmış tam bir İngiliz subayı görünümündeydi. Monoklu bile takmıştı. Ve Amerikalının tüm izleri konuşmasından silinmişti. Şapkam, Bay Scudder, diye kekeleledim. Bay Scudder değil, diye düzeltti sakin bir sesle. Kaptan Theophilas Digby, 40. Gurkha alayı, şu anda izindeyim. Bunu hatırlaman gerekiyor, efendim. Sigara odama ona bir yatak kurdum. Ben de kendi kanepime uzandım. Ve geçen ayın en neşeli gecesini geçirdim. Bazen olaylar olurdu. Hatta bu tanrının unuttuğu metropolde bile. Ertesi sabah uyandığımda, adamın Paddock'un sigara odasının kapısını ikinci kez çaldığını duydum. Paddock, Selakve'den getirdiğim, eskiden tanıdığım biriydi. İngiltere'ye ayak basar basmaz onu hizmetçim olarak almıştım. Bir su aygırı kadar gevezeydi. Valet işinde pek de yetenekli değildi. Ama sadakatine güvenebilirdim. Dur şu dövüşü, Paddock, dedim. İçeride bir arkadaşım var, kaptan. Kaptan, adını hatırlayamadım, orada uyuyor. 2 kişilik kahvaltı hazırla ve sonra gel konuşalım. Paddock'a güzel bir hikaye anlattım. Arkadaşımın harika biri olduğunu, ama aşırı çalışmadan sinirlerinin çok kötü olduğunu söyledim. Tam bir dinlenmeye ihtiyacı vardı. Kimse burada olduğunu bilmemeliydi, yoksa her yerden mesaj yağardı. Hindistan ofisi, başbakan ve tedavisi mahvolurdu. Scudder kahvaltıya geldiğinde rolünü harika oynadı. Gözlüğüyle Paddock'u düzeltti. Tıpkı bir İngiliz subayı gibi. Boer Savaşı hakkında sorular sordu. Bana hayali arkadaşlar hakkında laflar fırlattı. Paddock hiç, efendim, demeyi öğrenemedi bana. Ama Scudder'a sanki hayatı buna bağlıymış gibi, Sir, diye hitap etti. Ona gazete ve bir kutu pro bıraktım. Şehre gittim, öğle yemeğine kadar döndüm. Asansörde hamiyer ciddi bir yüzle beni karşıladı. Bu sabah işler pek iyi değildi, efendim. 15 numaralı bey kendini vurmuş. Az önce götürdüler. Polis şu an orada. 15 numaraya çıktım. Birkaç polis ve bir müfettiş inceleme yapıyordu. Birkaç aptalca soru sordum. Kısa sürede beni kovdular. Sonra Scudder'ın hizmetçisini bulup konuştum. Kilise bahçesi yüzü olan, mızmızlanan bir adamdı. Hiçbir şeyden şüphelenmiyordu. Yarım taç ona büyük bir teselli oldu. Ertesi gün soruşturmaya katıldım. Bir yayın evi ortağı,
Ölenin kendisine odun hamuru teklifleri getirdiğine ve bir Amerikan firmasının ajanı olduğuna inandığına dair tanıklık etti. Jüri, aklı bozulmuş birinin intihar ettiği kararına vardı. Amerikan konsolosluğunun birkaç işi vardı halledecek. Skadır'a olayın tam bir anlatımını verdim. Çok ilgisini çekti. "Keşke katılabilseydim," dedi. "Kendi ölüm ilanımı okumak kadar acı verici olurdu herhalde." İlk 2 gün benimle o arka odada kaldı. Oldukça sakindi. Biraz okudu. Sigara içti. Not defterine yığınla şey yazdı. Her gece satranç oynadık ve beni yerle bir etti. Sanırım sinirlerini yeniden toplamaya çalışıyordu. Çünkü gerçekten zorlu bir dönemden geçmişti. Ama 3. gün, huzursuzluğu geri döndü. 15 Haziran'a kadar olan günlerin listesini yaptı. Her birini kırmızı kalemle işaretledi ve karşılarına kısa notlar düştü. Onu kahverengi çalışmasının içinde, gözleri soyutlaşmış halde bulurdum. Ve o derin düşünce anlarının ardından, çok umutsuz olurdu. Sonra tekrar gergin olmaya başladığını fark ettim. Seslere çok dikkat ediyordu. Defalarca Paddock'a güvenip güvenemeyeceğimi sordu. 1-2 kez çok sinirli oldu ve bunun için özür diledi. Onu suçlamadım. Üstlendiği yükü ben de taşısaydım, ben de aynı halde olurdum. Onu rahatsız eden şey, kendi güvenliği değildi. Başarısı için endişeleniyordu. O küçük adam baştan sona yüksek telli bir yay gibiydi. İçinde hiçbir zayıf nokta yoktu. Bir gece çok ciddileşti. "Söyle Hanay," dedi, "sanırım bu işi biraz daha derinlemesine anlatmam gerekiyor. Benden sonra mücadele edecek biri olmasın istemem." Ve yaşananları ayrıntılı olarak anlatmaya başladı. Açıkçası, çok fazla dikkat etmedim. Gerçek şu ki, kendi macerasıyla daha çok ilgileniyordum. Karolides ve o büyük siyasi çerçeve benim işim değildi, hepsini ona bırakıyordum. Çok şey söyledi, bir kısmı hafızamdan tamamen silindi. Ama hatırladıklarım şunlardı. Karolines'e tehlikenin Londra'ya varana kadar başlamayacağını söyledi. Ve tehlike, en beklenmedik yerden gelecekti. Julia Çekenya adlı bir kadından bahsetti, tehlikeli bağlantılıydı bu isim. Güya Karolines'i muhafızlarından uzaklaştıracaktı. Bir de Karataş'tan söz etti. Ve pelteklikle konuşan bir adam, onu anlatırken sesi hiç titremedi. Yaşlı bir adamdı bu, ama genç bir sesi vardı. Şahin gibi kapatabilen gözleri. Ölümden de çok konuştu. İşini bitirme konusunda ölümcül bir endişe taşıyordu. Ama kendi hayatı için hiç telaşlanmıyordu. "Sanırım çok yorgun olduğunda uyumak gibi bir şey," dedi. "Ve uyanırken, pencereden saman kokusu geldiğini hissediyorsun. Bluegrass'ta böyle sabahlar için Tanrı'ya şükrederdim. Ve sanırım öte tarafta uyandığımda da şükredeceğim." Jordan kıyısında. Ertesi gün çok daha neşeliydi. Stonewall Jackson'ın hayatını uzun uzun okudu. Ben de bir madenci mühendisiyle yemeğe çıktım. İş için görüşmem gerekiyordu. Saat 10.30'a doğru eve döndüm. Yatmadan önce satranç oynayacaktık. Ağzımda puro vardı. Sigara odasının kapısını iterek açtım. Işıklar yanmıyordu. Bu, garip geldi. Skadır yatmış mıydı acaba? Anahtarı çevirdim. Kimse yoktu. Sonra uzak köşede bir şey gördüm. Purumu düşürdüm. Ve soğuk ter bastı beni. Misafirim sırt üstü yayılmış halde yatıyordu. Uzun bir bıçak, kalbinden geçip onu yere saplamıştı. Bir koltuğa oturdum. Ve kendimi çok hasta hissettim. Belki 5 dakika geçti, sonra dehşet dalgası geldi. O zavallı beyaz yüz, yerde öyle duruyordu. Dayanabileceğimden fazlasıydı. Bir masa örtüsü alıp üstünü kapattım. Sonra dolaba sendeleyerek gittim. Brandy'yi buldum ve birkaç yudum yuttum. Daha önce erkeklerin şiddetle öldüğünü görmüştüm. Matabele Savaşı'nda ben de birkaç kişi öldürmüştüm. Ama bu soğukkanlı, kapalı mekan işi, farklıydı. Yine de kendimi toparlayabildim. Saate baktım. 10.30'tu. Bir fikir aklıma geldi. Dairenin her köşesini ince dişli bir tarakla taradım. Kimse yoktu. Kimseye dair hiçbir iz. Tüm pencereleri kapattım ve kapıya zinciri taktım. Bu sırada aklım geri gelmişti ve yeniden düşünebildim. Durumu kavramam yaklaşık 1 saat sürdü. Acele etmedim. Çünkü sabah 6'ya kadar vaktim vardı. Çorbada çalkalanıyordum. Bu artık açıktı. Skadır'ın hikayesinden şüphe duysaydım, o şüphe artık yok olmuştu. Kanıt, masa örtüsünün altında yatıyordu. Onun ne bildiğini bilen adamlar onu bulmuş ve sessizliğini en kestirme yolla sağlamıştı. Evet, ama adam 4 gündür benimle aynı çatı altındaydı. Ve düşmanları, onun bana güvendiğini biliyordu. Yani sıradaki ben olacaktım. Belki o gece, ya da ertesi gün,
ya da ertesi. Ama numaram yazılmıştı. Sonra aniden başka bir olasılık aklıma geldi. Diyelim ki dışarı çıksam ve polisi çağırsam. Ya da yatağa gidip Paddock'un cesedi sabah bulmasına izin versem ve onlara bildirteyim. Skyler hakkında ne anlatacaktım? Paddock'a onun hakkında yalan söylemiştim. Her şey alabildiğine şüpheli görünüyordu. Durumu açık yüreklilikle polise anlatmaya kalksam, gülerlerdi yüzüme. 1/1000'ine karşı birdi, cinayetle suçlanmam. Ve dolaylı deliller yeterince güçlüydü beni asmak için. İngiltere'de beni tanıyan çok az kişi vardı. Karakterime yemin edecek gerçek bir arkadaşım yoktu. Belki de bu, düşmanların oyunuydu zaten. Her şeye yetecek kadar zekiydiler. Ve bir İngiliz hapishanesi, beni 15 Haziran'dan sonrasına kadar ortadan kaldırırdı. Bıçak kadar etkili bir yöntemdi bu. Öte yandan, tüm hikayeyi anlatsam ve bir mucizeyle buna inanılsa, ben düşmanların oyununu oynamış olurdum. Carolides evde kalırdı, ki onların istediği de buydu. Bir şekilde Skyler'ın ölü yüzü, beni onun planına bağlıyordu. O gitmişti, ama beni kendi özgüveniyle donatmıştı. Ve onun işini sürdürmek, neredeyse bir zorunluluk haline gelmişti. Hayatı tehlikede olan bir adam için saçma bulabilirsin bunu. Ama benim bakış açım buydu. Ben sıradan bir adamım. Diğerlerinden daha cesur değilim. Ama iyi bir adamın yere düşmesini seyredebilecek biri de değilim. O uzun bıçak, Skyler'ın sonu olmazdı, eğer onun yerine oyunu oynayabilseydim. Bunu düşünmem 1-2 saat sürdü. Ve o zamana kadar bir karara varmıştım. Her türlü yolla ortadan kaybolacaktım. Ve Haziran'ın 2. haftasına kadar kaybolmaya devam edecektim. O zaman, bir şekilde hükümet adamlarına Skyler'ın bana söylediklerini aktaracaktım. Keşke daha dikkatli dinleseydim onu. Yeterince ayrıntı bilmiyordum. Sadece en yüzeysel gerçekleri. Ve büyük bir risk vardı. Tüm tehlikeleri atlatsam bile, sonunda bana inanılmayabilirdi. Bunu denemek zorundaydım. Ve belki, bir şey ortaya çıkardı ki hikayemi doğruladı hükümetin gözünde. İlk iş, önümüzdeki 3 haftayı atlatmaktı. 24 Mayıs'tı. 20 gün boyunca saklanmam gerekiyordu. Yetkililere ancak o zaman yaklaşabilirdim. 2 grup insan beni arayacaktı, Skyler'ın düşmanları, beni yok etmek için ve polis, Skyler'ın cinayeti için. Müthiş bir avukat ve bu olasılık beni ne kadar rahatlatmıştı, tuhaf bir şeydi. Tembeldim. Bu yüzden neredeyse her türlü faaliyet hoş geliyordu bana. O cesetle yalnız kalmak zorunda kalsaydım, ezip geçirilmiş bir solucan gibi olurdum. Ama boynumun güvenliği kendi aklıma bağlıysa, neşeli olmam gerekiyordu. Sonra şunu düşündüm, Skyler'ın üzerinde bana ipucu verecek bir şey var mıydı? Masa örtüsünü kaldırdım ve ceplerini aradım. Artık bedenimden çekinmiyordum. Yüzü, o anda yere serilmiş bir adam için hayranlık verici bir sakindi. Göğüs cebinde hiçbir şey yoktu. Sadece birkaç madeni para ve bir puro tutacağı. Pantolonda küçük bir çakı ve biraz gümüş bozuk. Ceketinin yan cebinde eski bir timsah derisi puro kutusu. Not alırken gördüğüm o küçük siyah defterden, hiçbir iz yoktu. Muhtemelen katil tarafından alınmıştı. Başımı kaldırınca fark ettim, yazı masasının çekmeceleri dışarı çekilmişti. Skyler asla böyle bırakmazdı. O, gördüğüm en düzenli insandı. Biri aramıştı. Belki cüzdanı için. Dairenin her yerine baktım. Her şey altüst edilmişti. Kitaplar, çekmeceler, dolap rafları, kutular, gardırobumdaki kıyafetlerin cepleri, yemek odasındaki yefendi bile. Hiçbir iz yoktu. Kitaptan da. Muhtemelen düşman kitabı bulmuştu. Ama Skyler'ın bedeni üzerinde değil. Sonra bir atlas çıkardım. Britanya adalarının büyük haritasına baktım. Düşüncem şuydu, vahşi bir bölgeye gitmem gerekiyordu. Wildcraft yeteneğimin işe yarayacağı bir yere. Çünkü şehirde tuzağa düşen bir fare gibi olurdum. İskoçya en iyisiydi. Halkım İskoç'tu ve sıradan bir İskoç olarak geçebilirdim. Önce Alman turist olmayı düşündüm. Babamın Alman ortakları vardı. Dili oldukça akıcı konuşabiliyordum. Damaraland'da bakır araştırırken 3 yıl Almanca kullanmıştım. Ama İskoç olmak daha az dikkat çekerdi ve polisin benim hakkımda bildikleriyle daha az çelişirdi. Galloway'i seçtim. İskoçya'nın en yakın vahşi bölgesi gibi görünüyordu. Nüfusu fazla kalabalık değildi. Bradshaw'a baktım. St. Pancras'tan sabah 7:10'da bir tren kalkıyordu. Öğleden sonra geç saatte herhangi bir Galloway istasyonuna ulaşırdım. İyi yeterliydi. Ama asıl sorun şuydu, St. Pancras'a nasıl varacaktım?
Skadır'ın arkadaşlarının dışarıda beklediğinden emindim. Bu beni bir süre şaşırttı. Sonra bir ilham geldi. Yatmaya gittim. 2 saat buruşuk uyudum. Saat 4'te kalktım. Yatak odasının panjurlarını açtım. Yaz sabahının soluk ışığı gökyüzüne sızmaya başlıyordu. Serçeler konuşmaya başlamıştı. İçimde büyük bir bıkkınlık vardı. Kendimi Tanrı'nın unuttuğu aptal bir adam gibi hissediyordum. Aklım bana İngiliz polisine güvenip her şeyi açıklamayı fısıldıyordu. Ama durumu ne kadar çevirirsem çevireyim, önceki kararıma karşı bir argüman bulamıyordum. Kaşlarımı çatarak devam etmeye karar verdim. Özel bir moral bozgunluğu içinde değildim. Sadece, sorun aramaya pek istekli değildim. Anlıyor musun? İyi kullanılmış bir tweed takım, güçlü çivili botlar ve yakalı bir flanel gömlek buldum. Cebime fazladan bir gömlek, bir bez şapka, mendil ve diş fırçası koydum. 2 gün önce bankadan 50 pound çekmiştim. Rhodezia'dan getirdiğim kemere altın sterlinleri yerleştirdim. Bu kadar yeterliydi. Sonra banyo yaptım ve bıyığımı kestim. Uzun ve sarkık olan bıyığım, kısa bir püskül haline geldi. Şimdi sıradaki adım geldi. Paddock her sabah 7:30'da gelir, mandalıyla kapıyı açardı. Ama bildiğim kadarıyla 7'ye yaklaşık 20 dakika kala, sütçü kapıyı çalar ve payımı önüme bırakırdı. O sütçüyü zaman zaman görmüştüm. Benim boyumda, benim yaşımda, kötü bıyıklı, beyaz tulumlu bir gençti. Tüm umutlarımı ona bağladım. Sabah ışığının kepenklerden süzüldüğü karanlık sigara odasına girdim. Dolaptaki bisküvileri aldım. Viski ve gazoz karıştırdım. Kahvaltım buydu. Saat 6'yı gösteriyordu. Cebime pipo koydum. Şöminenin yanındaki tütün kavanozu doldurmak için elimi uzattım. Ve parmaklarım sert bir şeye dokundu. Skadır'ın küçük siyah cep defteri. Bu bana iyi bir işaret gibi geldi. Örtüyü geri çektim ve ölü yüzün o huzuruna, o onuruna bir kez daha baktım. "Hoşça kal, eski dostum," dedim. "Senin için elimden geleni yapacağım. Nerede olursan ol, bana iyi dilekler dile." Sonra koridorda sütçüyü beklemeye başladım. İşin en kötü kısmı buydu. Çıkmak için neredeyse boğuluyordum. Saat 6 geçti. 6:40, hala gelmemişti. Aptal adam, geç kalmak için en iyi günü seçmişti. Saat 7'ye çeyrek kala, dışarıdan kutu tıkırtıları duydum. Ön kapıyı açtım. Adam kutularını seçerken dişlerinin arasından ıslık çalıyordu. Beni görünce irkildi. "Bir dakika," dedim. "Seninle konuşmak istiyorum." Ve onu yemek odasına götürdüm. "Sanırım biraz sporcu birisin," dedim. "Bana bir iyilik yapar mısın? Şapkanı ve tulumunu 10 dakika için ver." Karşılığında, bir hükümdar. Altını görünce gözleri açıldı. Geniş bir sırıtış yayıldı yüzüne. "Ne var ki?" dedi. "Bir bahis," dedim. "Açıklamaya vaktim yok. Ama önümüzdeki 10 dakika sütçü olmam gerekiyor. Tek yapman gereken ben dönene kadar burada beklemek. Biraz geç kalırsın, ama kimse şikayet etmez. Ve o pound senin." "Tamam," dedi neşeyle. "Ben biraz sporu kaçırmam. İşte teçhizat, efendim." Düz mavi şapkasını ve beyaz tulumunu giydim. Kutuları aldım. Kapıyı açtım. Aşağıya doğru ıslık çalmaya başladım. Ayak tarafındaki hamiyer başını kaldırıp, "Çeneni kapat," der gibi baktı. Makyajım yeterliydi anlaşılan. Sokakta ilk başta kimse yoktu gibi göründü. Sonra, 100 metre aşağıda bir polis gördüm. Ve karşı tarafta, yavaşça süzülen bir tembel. Karşı evin 1. kat penceresinde bir yüz belirdi. Tembel geçerken başını kaldırdı. Ve bir sinyal değiş tokuşu oldu aralarında. Sokağı keserek karşıya geçtim. Neşeyle ıslık çaldım, sütçü gibi. Sonra ilk yan sokağa saptım. Sola döndüm. Küçük ve bomboş bir sokaktı. Süt kutularını bir depoya bıraktım ve kapağı kapattım. Peşlerinden tülbent şapkamı attım. Yeni şapkamı taktım. Köşeden bir postacı çıktı. "Günaydın," dedim. O da "Günaydın," dedi. Şüphe yoktu sesinde. Komşu kilisenin saati 7'yi çaldı. Bir saniye bile kaybedemezdim. Euston Road'a çıktım. Kendi evimin önünden topuk sekerek koştum. Euston istasyonundaki saate baktım. 5 geçiyordu. Saint Pancras'ta bilet almaya vaktim yoktu. Bir hamiyer bana platformu gösterdi. Trene girdiğimde, hareket etmeye başlamıştı bile. 2 istasyon görevlisi yolu kapattı. Onlardan kaçtım ve son vagona zor tırmandım. 3 dakika sonra, kuzey tünellerinden gümbür derken, öfkeli bir bilet kontrolörü yanıma geldi. Newton Stewart için bilet yazdı. İsim aklıma bir anda gelmişti. Beni 1. sınıf bölmeye yöneltti.
Ben ise 3. sınıf sigara bölmesine geçtim. Bir denizci ve çocuklu kalabalık bir kadın oturuyordu orada. Kontrolör şikayet ederek gitti. Kaşlarımı silerken, İskoçlarca en geniş ağızla arkadaşlarımı gözlemledim. Trene binmek zor bir işti. Ben de payımı almıştım. "O gardın ne kadar ciddiyeti," dedi kadın acı bir sesle. "Oturmak için İskoçça bilmek gerekiyor. Evet, bu adamın cezası yok. Ve hatta şikayet ediyor. Ağustos ayına kadar tükürmeyin," dedi galiba bu beyefendiye. Denizci kasvetli bir şekilde onayladı. Ve ben, otoriteye karşı protest bir atmosferde yeni hayatıma başladım. Bir hafta önce dünyayı sıkıcı bulduğumu hatırladım.